maaşın yatıyor, yattığı gibi bitiyor. Ay sonunu bile getiremiyorsun. Ama ben bu videoda sana 0 lirayla zengin olmayı anlatacağımı vaat ettim. Biliyorum. Finansal özgürlüğü bırak, geçinmek bile zor. Kabul ediyorum. Dedenden miras kalmadıysa zor, doğru. Ama ne yapalım? Oturup ağlayalım mı? Yoksa oyunu kurallarına göre öğrenip elimizde olanla bir şeyler mi inşa edelim? Bu video hayal satmayacak. Gerçekleri konuşacağız. Sıfırdan başlamak ne demek? Onu anlatacağım. Kira en az 20.000. Faturalar 5.000. Market alışverişi derken ay sonunda elde kalan 0. Belki eksi. Ve sen bu döngünün içinde sıkışıp kalmış hissediyorsun. Sanki koşu bandında koşuyorsun ama hiçbir yere varamıyorsun. Bu hissi biliyorum. Çünkü bu ülkede milyonlarca insan aynı soruyu soruyor. Nasıl zengin olacağım? Sermayem yok. Zenginler zaten zengin doğuyor. Şans bana hiç gülmedi. Geç kaldım. Dur, tam burada dur. Çünkü eğer bu video boyunca benimle kalırsan sana zenginliğin şansla değil, öğrenilebilir bir beceriyle inşa edildiğini ve 0 liradan başlayarak nasıl zengin olunabileceğini göstereceğim. Evet, bunun için yüz binlerce lira sermayeye ihtiyacın yok. Sadece bakış açını değiştirmene ve matematiği anlamaya ihtiyacın var. Sana adım adım, somut örneklerle Türkiye şartlarına uygun bir yol haritası çizeceğim. Eğer finansal özgürlük yolculuğunda gerçek bilgiye ulaşmak istiyorsan, şimdiden kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü burada sana satış yapmıyorum, zengin olma kursu satmıyorum, sihirli formül vaat etmiyorum. Sadece gerçekleri, matematiği ve işe yarayan prensipleri anlatıyorum. Bu yolda yürümüş insanların tecrübelerini paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi seninle çok önemli bir ayrımdan bahsetmem gerekiyor. Para ile zenginlik arasındaki fark. Bu ayrımı anlamadan zenginlik inşa edemezsin. Para, cebindeki banknot, maaşın, harcadığın şey gelir geçer gider. Ama zenginlik sen uyurken sana para kazandıran varlıklardır. Bir fabrika, bir algoritma, bir hisse senedi portföyü, bir gayrimenkul, bir dijital ürün, bir telif hakkı. Bunlar zenginlik. Çalışmasan bile çalışan varlıklar. Ve işte burada çoğu insanın düştüğü tuzak başlıyor. İnsanlar para kazanmak için zamanlarını kiralıyorlar. Sabah 9'da işe gidiyorsun, akşam 6'da çıkıyorsun. Saatini, enerjini, hayatının en verimli yıllarını bir maaş karşılığında veriyorsun. Bu doğrusal bir gelir modeli. Çalışırsan kazanırsın, çalışmazsan kazanamazsın. Tatildeyken, hastayken, emekli olduğunda gelir durur. Hatta daha kötüsü, işten çıkarılırsan her şey bir anda sıfırlanır. Peki zenginler ne yapıyor? Onlar girdi ile çıktı arasındaki bağlantıyı koparıyorlar. Bir kere emek veriyorlar, sonra o emek onlar için sürekli çalışıyor. Bir yazılımcı düşün, bir uygulama geliştiriyor, belki 6 ay uğraşıyor. Geceleri uyumadan çalışıyor. Ama o uygulama yıllar boyunca ona para kazandırıyor. O uyurken, tatildeyken, hatta vefat etse bile ailesi kazanmaya devam ediyor. İşte zenginlik budur ve bunun için milyoner doğmana gerek yok. Sadece oyunun kurallarını anlamana ihtiyacın var. Burada sana çok önemli bir kavramdan bahsedeceğim. Kaldıraç. İngilizce'de leverage diyorlar. Arşimet İn dediği gibi bana bir kaldıraç ver dünyayı yerinden oynatayım. Kaldıraç az girdi ile büyük çıktı elde etmektir ve günümüz dünyasında özellikle internet çağında kaldıraç yaratmak için büyük sermayelere ihtiyacın yok. Bu insanlık tarihinde ilk defa olan bir şey. Düşünsene 20 yıl önce bir işletme kurmak istesen dükkan kirası, personel maaşları, stok maliyeti derken yüz binlerce dolar lazımdı. Üstelik sadece mahalleye ulaşabilirdin. Bugün bir laptop ve internet bağlantısıyla dünyaya ulaşabilirsin. Bir YouTube kanalı, bir e-ticaret sitesi, bir dijital ürün, bir danışmanlık hizmeti, bir podcast, bir online kurs. Bunların hepsini evinin köşesinden 0 sermayeyle başlatabilirsin. İstanbul'dan Amerika'ya ürün satabilirsin. Antalya'dan Almanya'ya hizmet verebilirsin. Ama burada kritik bir nokta var. Sahiplik. Eğer bir şirketin çalışanıysan o şirketin büyümesinden doğrudan faydalanmazsın. Patron zenginleşir, sen maaşınla kalırsın. Ama eğer o şirketin hissedarıysan, küçük bir parçasına sahipsen, şirket büyüdükçe sen de büyürsün. Bu yüzden borsa yatırımı bu kadar önemli. Bu yüzden kendi işini kurmak bu kadar değerli. Bu yüzden telif hakkı, patent, marka sahibi olmak bu kadar kritik. Sahiplik olmadan zenginlik olmaz. Nokta. Bunu aklına kazı. Bir gün patronuna değil, kendine çalışacaksın. Ya da en azından patronuna çalışırken bir yandan da kendi varlıklarını inşa edeceksin. Sana zenginliğin en güçlü silahından bahsedeceğim. Bileşik getiri. Albert Einstein'ın dünyanın 8. harikası dediği kavram bu. Bazıları bu sözün Einstein'a ait olmadığını söyler ama önemli değil. Önemli olan matematiğin gerçek olması ve matematik yalan söylemez.
Basit bir örnek vereyim. Diyelim ki her ay sadece 2.000 lira biriktirip yatırım yapıyorsun. Asgari ücretin %7'si bile değil bu. Yıllık ortalama %15 getiri elde ediyorsun. Bu Türkiye şartlarında borsa veya döviz bazlı enstrümanlarla ulaşılabilir bir rakam, abartılı değil. 10 yıl sonra ne olur biliyor musun? Toplam yatırdığın para 240 bin lira ama hesabındaki tutar 500 bin lirayı geçiyor. 260 bin lira sadece getiriden geldi. Sen hiçbir şey yapmadan, uyurken, tatildeyken 20 yıl sonra aynı aylık 2.000 lirayla toplamda 1.400.000 lirayı geçiyorsun. Oysa cebinden çıkan para sadece 480 bin lira. 900 bin lirayı bileşik getiri üretti. Para üretiyor ve işte burada zaman devreye giriyor. Zenginlik yolculuğunda en büyük kaldıraç zamandır. Erken başlamak çok para yatırmaktan çok daha önemli. 25 yaşında aylık 1.000 lirayla başlayan biri, 35 yaşında aylık 3.000 lirayla başlayan birinden her zaman önde olacak. Çünkü bileşik getiri zamana ihtiyaç duyar. Kartopu gibi aşağı yuvarlandıkça büyür. Başta küçüktür, göze batmaz ama zamanla büyür, çığ olur. Peki özel bilgi ne demek? Özel bilgi toplumun kolayca elde edemediği ama sana doğal gelen bilgidir. Okulda öğretilmez, diplomayla verilmez, tecrübeyle, merakla, çıraklıkla kazanılır. Bir emlakçı mahallesi okur, bir yazılımcı kod yazar, bir satıcı insan psikolojisini anlar. Sen neyi diğerlerinden farklı yapabilirsin? Hangi konuda insanlar sana danışır? Arkadaşların hangi sorunu çözmeni ister? İşte o senin özel bilgin ve o bilgiyi paraya çevirdiğinde zenginlik başlar. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü toplumumuzda çok yaygın bir inanış var. Çok mal haramsız olmaz. Zenginler hırsızdır. Para kötüdür. Para insanı bozar. Bu düşünceler seni fakir tutmak için tasarlanmış zihinsel engellerdir. Farkında olmadan kendi ayağına kurşun sıkıyorsun. Evet, etik dışı yollarla zengin olan insanlar var. Ama etik yollarla, topluma değer katarak, insanların hayatını kolaylaştırarak zengin olan çok daha fazla insan var. Bir girişimci düşün. İnsanların bir sorununu tespit ediyor. O sorunu çözen bir ürün geliştiriyor. İnsanlar bu ürünü satın alıyor çünkü hayatlarını kolaylaştırıyor. Zamandan tasarruf ettiriyor, mutlu ediyor. Girişimci zenginleşiyor. Peki burada kim zarar gördü? Kimse. Herkes kazandı. Bu artı toplam bir oyun. Zenginliği hor görmek, zenginlikten kaçmaktır. Ve zenginlikten kaçarsan, zenginlik seni bulamaz. Parayı sevmiyorsan, para seni niye sevsin ki? İkinci zihinsel engel ise şikayet döngüsü. Bu ülkede iş mi var? Ekonomi batık. Siyasetçiler hep aynı. Zaten bir şey olmaz. Ben ne yapayım? Bak, bu cümleleri kuran insanlar belki haklı olabilirler. Ekonomi zor olabilir. Koşullar adaletsiz olabilir. Ama şikayet etmek hiçbir zaman çözüm üretmedi. Şikayet eden insan enerjisini probleme harcar. Çözüm arayan insan enerjisini fırsata çevirir. Ve inan bana, her krizde fırsat vardır. Enflasyonun %30'un üzerinde olduğu bir ortamda doğru yatırım yapanlar servetlerini katladı. Dolar bazında düşünen, değerli varlıklara yatırım yapan insanlar kazandı. Sen hangi tarafta olmak istiyorsun? Zenginlik yolculuğunda 3 şey daha var ki bunları atlarsak eksik kalır. Birincisi itibar. İtibar da bileşik getiri gibi çalışır. Güvenilir ol, sözünü tut, kaliteli iş çıkar. Başta kimse tanımaz seni ama zamanla insanlar seni tanır, sana güvenir. Seninle çalışmak ister. İsmin yayılır. Bu fırsatlar getirir. Fırsatlar para getirir. Para özgürlük getirir. İtibarını kirletme çünkü yeniden inşa etmek yıllar alır. İkincisi risk. Ama dikkat et, burada kumarcı olmaktan bahsetmiyorum. Hesaplanmış risk almaktan bahsediyorum. Kendi adınla bir iş yapıyorsan, yüzünü ortaya koyuyorsan risk alıyorsun demektir. Ve risk alanlar mükafatı da alırlar. Riski sıfırlamaya çalışırsan getiriyi de sıfırlarsın. Ama asimetrik bahislere gir. Kaybedersen az kaybet. Kazanırsan çok kazan. Bütün paranı tek bir yere yatırma. Portföyünü çeşitlendir. Hisse senedi, döviz, altın, gayrimenkul, kripto paralar. Hepsinden biraz. Kaybetmeyi göze alabileceğin parayla başla. Tek seferde iflas edecek kumar oynama. Zenginlik maratondur, sprint değil. Üçüncüsü sürekli öğrenme. Dünya değişiyor, hem de hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Meslekler yok oluyor, yenileri doğuyor. Yapay zeka, otomasyon, yeni teknolojiler her şeyi alt üst ediyor. 10 yıl önce var olmayan işler bugün en çok para kazandıran meslekler arasında. Eğer öğrenmeyi bırakırsan geride kalırsın. Kitap oku, podcast dinle, kurs al, mentor bul. Bilgi güçtür ve bilgiye yatırım en yüksek getiriyi sağlar. Hiçbir enflasyon beynindeki bilgiyi eritemez. Hiçbir kriz öğrendiklerini elinden alamaz.
Bütün bu anlattıklarımı tek bir cümleye indirgeyeyim. Zenginlik, uyurken kazandıran varlıklar inşa etmektir. Ve bunu sahiplik, kaldıraç, özel bilgi ve bileşik getiriyle yaparsın. Sermayem yok deme. Bugün cebindeki 100 lirayla bile başlayabilirsin. Bireysel emeklilik sistemiyle aylık 500 lira bile biriktirsen, devlet katkısı ve vergi avantajıyla 10 yıl sonra sürprizlere hazır ol. Geç kaldım deme. Başlamak için en iyi zaman 10 yıl önceydi. İkinci en iyi zaman bugün. Şansım yok deme. Zenginlik şans değil, sistemdir ve sistemi öğrenebilirsin. Senden tek bir şey istiyorum. Bu videoyu izledikten sonra tek bir adım at. Bir yatırım hesabı aç, bir kitap oku, bir beceri öğrenmeye başla. Yan gelir fikri araştır. Tek bir adım. Küçük olsun ama somut olsun. Çünkü yolculuk tek adımla başlar ve o adımı attığında ikincisi daha kolay gelir. Momentum kazanırsın. Artık hareket halinde bir cisisin, durağan değil. Ve eğer bu içerik işine yaradıysa kanala abone ol, videoyu beğen ve yorumlara zenginlik yolculuğunda hangi adımı atacağını yaz. Birbirimizden öğrenelim, birbirimizi destekleyelim. Unutma, bekleme. Elindekilerle şimdi başla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.